Size bir soruyla başlayalım. Bir dilin ölümü ne anlama gelir? Yani sadece kelimelerin kaybolması mıdır? Yoksa çok daha fazlası mı? Kesinlikle. Bugün tam da bu sorunun kalbinde yer alan bir konuyu masaya yatırıyoruz. UNESCO'nun 2009'da kaybolma tehlikesi altında olarak tanımladığı bir dil, Zazaca. Elimizdeki kaynakta bu konuyu en derinden bilen bir isimle, hayatını bu dili yaşatmaya adamış araştırmacı yazar Mehmet Selim Uzun'la yapılmış bir söyleşi. Aynen, bizim görevimizde bu söyleşiden yola çıkarak bu kadim dilin varoluş mücadelesini, o etrafındaki kimlik düğümlerini ve onu kurtarmak için verilen o inanılmaz çabayı sizin için damıtmak. Gelin Zazaca'nın hikayesine birlikte daha yakından bakalım. Bu gerçekten de sadece bir dilin hikayesi değil mi? Hiç değil, Selim Uzun'un anlattıklarına baktığımızda aslında bir halkın hafızasının, belleğinin ve kimliğinin ne kadar kırılgan ipliklerle bu dile bağlı olduğunu çok net görüyoruz. Her bir kelime bir kültürün taşıyıcısı ve o kelimeler sustuğunda o kültür de sessizliğe gömülme riskiyle karşı karşıya kalıyor. O zaman en temelden, en can alıcı noktadan başlayalım. Tarih öncesi zamanlardan geldiği söylenen bu dil neden bugün yok olmanın eşiğinde? Ve belki de en hararetli tartışma. Dil mi, lehçe mi? Aynen öyle. Zazaca, Kürtçenin bir lehçesi mi yoksa tamamen ayrı, kendi başına bir dil mi? Selim Uzun'un aktardıklarına göre bu soru meselenin tam da merkezinde duruyor. Peki nasıl yaklaşıyor bu tartışmaya? Şimdi burada asıl ilginç olan tartışmanın kendisinden çok Selim Uzun'un bu tartışmaya yaklaşım biçimi. Bir tarafta özellikle bazı batılı dil bilimciler var. Evet. Onlar diyorlar ki, Zazaca'nın gramer yapısı kelime dağarcığı Kurmancı'dan farklı. Karşılıklı anlaşılabilirlik de çok düşük. Bu yüzden bu ayrı bir dildir. Bu tamamen akademik ve yapısal bir bakış açısı. Anlıyorum. Peki Uzun'un kendi görüşü ne? İşte tam da bu noktada Uzun'un perspektifi devreye giriyor. O, bu kanıtları görmezden gelmiyor ama konuya farklı bir yerden bakıyor. Ona göre Zazaca, Kurmancı, Sorani, bunların hepsi kadim Kurdi'nin yani eski Kürtçenin bir dalı. Yani diyor ki hepsi aynı ağacın dalları. Tam olarak bu. Hiçbiri tek başına Kürtçenin tamamı değil. Hepsi birlikte Kürtçeyi oluşturuyor. Kurmancı ne kadar Kürtçe ise Zazaca da o kadar Kürtçedir diyor. Bu, dili dil bilimsel olarak ayrıştırmak yerine tarihsel ve kültürel bir bütünün parçası olarak görmek demek. Anlıyorum. Akademik sınıflandırmanın o soğuk rakamları yerine ortak kültürel hafızayı ve aidiyeti ön plana çıkarıyor. Kesinlikle. Hatta Uzun için asıl mesele bu teorik tartışmaların çok ötesinde. Söyleşide defalarca altını çizdiği bir şey var. Nedir o? Öncelikli görev, ölmekte olan dilin kendisini kurtarmak. Şöyle diyor, kimin ne dediğinden dönce ne yaptığı önemli. Çok net bir tavır. Evet, iki cümle Zazaca kuramayan, bu dilin kültürel dokusundan habersiz kişilerin dil hakkında soyut teoriler üretmesini çok sert eleştiriyor. Asıl ihtiyaç, diyor, bu mirasa pratik olarak sahip çıkmak. Akademik tartışmaların gölgesinde dilin kendisinin eriyip gitmesine izin vermeyelim diyor aslında. Peki bu dilin kimliğine dair karmaşa sadece dil mi, lehçe mi tartışmasıyla mı sınırlı? Hem de nasıl? İşte konunun en şaşırtıcı ve katmanlı olduğu yer burası. Öyle mi? Zazaca konuşan topluluklar kendilerini tek bir isimle tanımlamıyorlar. Yaşadıkları coğrafyaya, hatta mezhepsel kimliklerine göre farklı farklı isimler kullanıyorlar. Adeta bir kimlik haritası gibi. Nedir bu haritanın detayları, merak ettim şimdi. Somutlaştıralım, kaynakta çok net bir coğrafi ayrımdan bahsediliyor, Murat Nehri. Murat Nehri. Evet, nehrin kuzeyinde yani Varto'dan Erzincan ve Dersim'e uzanan ve çoğunlukla Alevi olan topluluklar kendilerine Kirmanç diyorlar. Dillerine ise Kirmancik. Bir dakika, bu inanılmaz bir detay. Yani aynı dili konuşan Aleviler nehrin öte yakasındaki Sünni komşularına Zaza mı diyor? Aynen öyle. Bu durum kimliğin ne kadar yerel, ne kadar iç içe ve ne kadar akışkan olduğunun canlı bir kanıtı. Çok ilginç. Peki nehrin güneyi? Şimdi nehrin güneyine geçelim. Orada durum daha da ilginçleşiyor.
Nehrin güneyindeki Sünni Şafii topluluklar, yani Bingöl, Palu, Diyarbakır'ın kuzeyi gibi bölgelerde yaşayanlar, Evet. onlar kendilerini Kirs, dillerini de Kirtki olarak tanımlıyor. Kirt, yani Kürt kelimesine çok benziyor. Zaten köken olarak aynı olduğu düşünülüyor. Ama işin daha da ilginç yanı ne biliyor musunuz? Nedir? Bu Kirt olarak kendini tanımlayan Zazalar, Kürtçenin diğer büyük lehçesi olan Kurmance'yi konuşanlara Kirdas diyorlar. Kirdas. O sondaki as eki ne anlama geliyor? Biraz küçümseyici bir anlam katabiliyor. Kürtçük ya da Kürde benzeyen gibi. Bu bile kendi içinde ne kadar karmaşık bir aidiyet ve bazen de rekabet ilişkisi olduğunu gösteriyor. İnanılmaz. Aynı çatı kimliğin altında bile bu kadar ince ayrımlar var. Ve bu kadarla da bitmiyor değil mi? Başka isimler de vardı. Tabii. Mesela Siverek, Çermik gibi bölgelerde Dimili ismi çok yaygın. Elazığ gibi şehir merkezlerinde ise daha çok Zaza ismi öne çıkıyor. Bu isim zamanla herkes için kullanılan genel bir terim haline gelmiş. Peki bu isimlerin kökeni hakkında bir bilgi var mı? Var, evet. Büyüleyici teoriler var. Dimili isminin Hazar Denizi'nin güneyindeki Daylem bölgesinden göçen bir topluluktan geldiği düşünülüyor. Zaza isminin ise Sasani İmparatorluğu'nun bir diğer adı olan Zazana'dan türediği gibi tezler mevcut. Bütün bunlar tek bir dilin arkasında yatan binlerce yıllık göç, tarih ve sosyoloji katmanlarını gösteren müthiş örnekler. Kesinlikle. Peki bu kadar farklı isimlendirme, 3 ana şive, farklı kimlikler, hepsini tek bir çatıda, tek bir alfabede toplamak, düşüncesi bile zor, neredeyse imkansız bir görev gibi duruyor. Evet, işte Selim Uzun'un anlattıklarına göre Vate çalışma grubu tam da bu imkansızı başarmaya çalışıyor. Vate grubunun çabası bir tür dil rönesansı o zaman. Kesinlikle öyle, görmek mümkün. Selim Uzun'un da kurucularından olduğu bu grup, farklı siyasi görüşlerden, farklı bölgelerden, farklı inançlardan aydınları tam 26 yıldır tek bir amaç etrafında bir arada tutuyor. Zazaca'yı yaşatmak. 26 yıl, sadece bu bile başlı başına bir başarı öyküsü. Gerçekten öyle. Peki bu yolda karşılaştıkları en büyük engeller neler? Sanırım listenin en başında alfabe sorunu var. Evet, hem de Uzun'un kendi ifadesiyle tam bir anarşik durum söz konusu. Nasıl yani? Şöyle bir tablo düşünün. Geleneksel medrese eğitimi almış aydınlar, yüzyıllardır kullandıkları Arap alfabesinde ısrar ediyor, Cumhuriyet sonrası yetişen yeni nesilse Latin alfabesini kullanıyor. Sonuç? Sonuç, bu iki grup birbirinin yazdığını okuyamıyor. Hatta iş daha da karışık. Latin alfabesini kullananlar arasında bile bir standart yok. Ciddi misiniz? Tabii. Biri X harfini kullanıyor, diğeri K, bir başkası başka bir sembol. Herkes kendine göre bir alfabe geliştirmiş. Bu dilin yazılı olarak gelişmesinin önündeki en somut, en büyük engel. Korkunç bir karmaşa. Peki Bate grubu bu anarşiye nasıl bir çözüm bulmaya çalışıyor? Herkesin memnun etmek imkansız gibi. İmkansız, evet. O yüzden çok pragmatik bir çözüm üretiyorlar. Mükemmel olanı değil, ortak olanı bulalım yaklaşımıyla hareket ediyorlar. Kürtler arasında en yaygın olan Mir Celadet Bedirhan alfabesini benimsiyorlar. Yani Kurmancı için standartize edilen alfabeyi. Aynen. Amaçları en azından Latin harflerini kullananlar arasında bir standart oluşturmak ve herkesin üzerinde anlaşabileceği ortak bir zemin yaratmak. Bu bile çok büyük bir adım. Alfabe sorununu bir şekilde çözmeye çalışıyorlar ama anladığım kadarıyla bir zorluk daha var. Standartizasyonun getirdiği bedel. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Bu aslında bütün dillerin standartlaşma sürecinde yaşadığı kaçınılmaz ve biraz da hüzünlü bir süreç. Bir dili standartlaştırdığınızda, yani ortak bir gramer oluşturduğunuzda, Evet. onun yerel zenginliklerini, şivelerin o otantik ve renkli özelliklerini bir miktar törpülemek zorunda kalıyorsunuz. Bunu biraz daha somutlaştırabilir miyiz? Bu bedel günlük hayatta neye benziyor? Elbette. Bu sadece akademik bir tartışma değil. Düşünsenize, sizin köyünüzde ninenizden duyduğunuz çok özel, çok şiirsel bir kelime var.
Ama bu kelime, Sadece sizin köyünüze özgü olduğu için evet, sırf diğer şivelerde kullanılmadığı için ya da standart dile uymuyor diye hazırlanan ortak sözlüklerden, ders kitaplarından çıkarılıyor. anlıyorum. Bir yandan dili kurtarırken diğer yandan onun ruhundan, hafızasından küçük bir parçayı feda etmek gibi bir şey. Tam olarak bu. White grubuna yönelik eleştirilerin temelinde de bu yatıyor zaten. Bir zenginlik olan şive, standartlaşma önünde bir engele dönüşebiliyor. Yani dili kurtarmak için onu bir kalıba sokmak zorundasınız. Ama bu kalıp dilin bazı doğal ve güzel kıvrımlarını düzleştirebiliyor. Çok hassas, çok zor bir denge gerçekten. Hem de nasıl? Peki, bu standartizasyon çabaları bir yana, dilin edebi mirası ne durumda? Zazaca'nın çok zengin bir sözlü edebiyatı olduğunu biliyoruz. Destanlar, masallar, ağıtlar. Ama yazılı tarihi oldukça yeni sanırım. Evet, bu çok kritik bir nokta. Zazaca, yüzyıllardır nesilden nesile sözle aktarılan inanılmaz bir hazineye sahip. Ama bu hazinenin yazıya dökülmesi çok çok geç başlıyor. İlk eser, Selim Uzun, bizim bildiğimiz ilk yazılı Zazaca eserin 1899 yılında Ehmedi Hasi tarafından yazılan bir mevlid olduğunu belirtiyor. Hemen ardından da 1900'lerin başında Osman Efendi Babij'in yine bir mevlidi geliyor. neden ilk eserler dini metinler, mevlitler? Bu ilginç bir seçim. Tesadüf mü? Aslında hiç değil, bunun arkasında çok bilinçli bir motivasyon var. O dönemde Kurmancı ve Sorani lehçelerinde gelişmiş bir yazılı edebiyat geleneği var. Ehmedi Hassi ve Osman Efendi Babiş gibi isimler eserlerini yazarak aslında bir mesaj veriyorlar. Ne mesajı bu? Bakın, bizim dilimiz Zazaca'da en az diğerleri kadar edebi ve güçlü bir dildir. Bizim dilimizle de kutsal metinler, yüksek edebi eserler üretilebilir. Harika bir meydan okuma aslında. Biz de varız demenin edebi bir yolu. Peki, bu 19. yüzyıl sonundaki ilk kıvılcım bugün nasıl bir ateşe dönüşmüş durumda? İşte Weite dergisi ve Weite çalışma grubunun çabaları tam da burada devreye giriyor. Ve o kıvılcımı bir meşaleye dönüştürüyor. Uzun'un anlattığına göre Weite dergisi adeta bir yazar okulu görevi görüyor. Nasıl yani? Başlangıçta dergiye çekingen bir şekilde bir masal veya kısa bir şiir gönderen gençler bu platformda cesaret buluyor, kendilerini geliştiriyor ve bugün romanlar, kapsamlı araştırma kitapları yazan önemli yazarlara dönüşüyorlar. Yani o yüzlerce yıllık sözlü gelenek, Weite'nin öncülüğünde artık güçlü ve modern bir yazılı edebiyata evriliyor. Aynen öyle. Peki, tüm bu detayları konuştuktan sonra bir adım geri çekilip büyük resme bakalım. Bütün bunlar sizin için, bu konuyu dinleyen biri için ne anlama geliyor? Zazaca'nın hikayesi, bir dilin sadece bir iletişim aracı olmadığını Evet, ve aynı zamanda bir kimlik, bir tarih ve bir kültür taşıyıcısı olduğunu gösteren capcanlı bir örnek. Ve anladığımız kadarıyla şu anda çok kritik bir yol ayrımında. kesinlikle öyle. Ve Selim Uzun'un söyleşideki çağrısı bu yol ayrımında bir yön tabelası gibi. Çok net bir şekilde diyor ki, bu konuda devletten bir şey beklemek yerine Kürt siyasi ve sivil kurumlarının pozitif ayrımcılık temelinde somut adımlar atması gerekiyor. Pozitif ayrımcılık, yani madem bu dil diğer lehçelere göre yok olma tehlikesine daha yakın, O halde ona özel bir öncelik tanınmalı. Kreşlerde, kültürel etkinliklerde, yayınlarda Zazaca'ya özel bir alan açılmalı diyor. Bu acil bir ulusal dil hareketi çağrısı aslında. bu çağrı çok güçlü. Ama bir yandan da aklıma şu soruyu getiriyor. Tehlike bu kadar açıkken, UNESCO raporu ortadayken ve Vate grubu gibi inanılmaz gönüllü çabalarken, Evet. C'yi neden hala bu kadar belirsiz, neden hala kurtarılması gereken bir dil olarak konuşuyoruz? İşte bu meselenin düğüm noktası. Bu durum bize gösteriyor ki bu iş sadece birkaç düzine aydının, gönüllünün sırtına yüklenecek bir iş değil. Anlıyorum. Ne kadar özverili olurlarsa olsunlar, onların çabası bir yere kadar yetiyor. Çok daha yapısal, çok daha organize ve toplumun geneline yayılmış köklü bir sahiplenme gerekiyor. Aksi takdirde bu değerli çabalar okyanusta bir damla olarak kalma riski taşıyor. Maalesef. Mehmet Selim Uzun'un söyleşideki son sözleri adeta bir uyarı çanı gibi çınlıyor. Yarın geçtir artık,
Ne yapacaksanız bugün yapın. Gerçekten insanın tüylerini diken diken eden bir çağrı. Hafızasını ne kadar süre daha koruyabilir? Ve bir dilin kaderi, onu konuşan son neslin omuzlarındaki kararlılığa ne kadar bağlıdır?